Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine sizlere çok iyi bir tüfek göstereceğim. Ama önceki çok iyi dediğim tüfeklerden bence daha çok iyi bir tüfek. Bunun sonu yok biliyorsunuz. Ülkemizde de çok kısıtlılıklar var ama bunlara rağmen elimizden geldiğince sizlere güzel tüfekler göstermeye çalışıyorum. Bugün de yine Erkan Demirci abimin yeni almış olduğu Sako TRG 42 tüfeğe yapmış olduğumuz uygulamaları burada sizlere göstereceğim. İnşallah Allah nasip ederse de belki bir atışa da gidip sonuçlarını da gösterebilirim sizlere. Evet, şimdi önce Erkan abi merhaba, hoş geldin. Merhaba müdürüm. Yapmış olduğun uygulamaları şöyle baştan sona bir detaylıca anlat abi. Müdürüm çok uğraştık. Öncelikle bir kere kundağımızı değiştirdik. Bundan önceki Remington'umuzda mavi kundak seçmiştik. Güzel, hoş diye. Bu sefer de değişiklik olsun diye Sniper Grey'i seçtik. Ve gördüğümüz gibi komple bağlantılarıyla beraber seçtik ki ileride ağırlık takabilelim, içine ağırlık takabilelim, üstüne istediğimiz şeyleri monte edebilelim. Yani her yöne gidebilelim diye. Yani el kundağının üstü açık değil arkadaşlar. Kapalı. Bu parçalar 3 tane ayrı parçadan oluşuyor. Siz istediğiniz yere bu parçayı takabiliyorsunuz veya tamamen kapatabiliyorsunuz. İşte 3 parçayla kapatılıyor. Buna da farklı materyaller kullanabiliyorsunuz. Evet abi devam edelim. Full ayarlanabilir dipçiğimiz var. Yukarı aşağı yanaklığımız. Alt tarafta back rider dedikleri kum torbası sürgü tarafı var. Ha bu sefer yaşlandığımız için diyeyim artık. Gözlerimiz fazla yakını görmediği için değişik bir şey. Dürbünün üzerine mildotları, turret'ı ayarlayabilmek için bir büyüteç koyduk. Otomatikman dürbünün arkasında durduğumuz zaman şu gözlüğümü takayım. Kaç klik yukarı kaldırdım, aşağı kaldırdığımı görmek olmaması için buradan daha rahat bakabiliyoruz. Şu mercek arkadaşlar göz bozukluğu olan birçok insan var. Klik değerleri de küçük olduğu için hani tam nerede kaldı diye göremeyenler için size hızlıca gösterme imkanı sağlıyor. Aynen. Dürbünü abi Dürbünü değişiklik olsun diye. Normalde biz Kales kullanıyoruz. evet, Night Force kullanıyoruz. Schmidt Bender kullanıyoruz. Sırf değişiklik olsun diye bu markayı da kontrol edelim. Artısını eksisini görelim diye bu sefer Zero Compromise diye bir marka seçtik. Bunun en baba modeli 840 olan modelini seçtik. Ha artıları var, eksileri var. Kişiye bağlı. Kim neyi sever. Zevke göre değişir. Zevke göre Ama değişir. güzel bir dürbün. Kesinlikle onu güzel, söylüyorum. kaliteli, başarılı bir dürbün. 840-56. 36 tüp dürbün neydi bunun adı? 36 tüp boru çapı. Boru çapı olduğu için otomatikman ışık geçirmesi daha fazla ve baktığın zaman daha güzel. Kullanımı gayet basit. Kesinlikle. Miliradyan bir sistem bir dürbün. Aynen. Zoom'larda yani bozukluğu çok yok. Maksimum zoom'larda çok fark ettirmiyor size, neredeyse hiç fark ettirmiyor. Ben dürbünü Aynen. gayet beğendim. Dürbünün altında ayaktan bahsedelim abi. Dürbündeki ayağı Bulgaristan'daki Şahit Ekemizin ayağının aynısını seçtik. Yakından bir gösterebilir miyiz ayağı? Şu arkadan istersen bu taraftan abi. gel. Burada gördüğünüz gibi şu anda 0 ayarda duruyor. Ama normalde kilit, bu kilit. Onu aç abi. Ondan sonra da aşırı uzak mesafeye gitmek istediğimiz zaman buradan çevirip dürbünün eksik kalan mildotlarını buradan verebiliyoruz. Çevir, komple çevir. Arkadaşlar totalde 600 klik buradan verebiliyorsunuz. Yani dürbününüzde de diyelim bir 200 klik kaldı. Totalde bir 800 kliklik kullanım size sunuyor. 800 kliklik bir kullanımda Bu fişekle, bu tüfekle 3000 metrelere kadar atış yapma imkanı veriyor arkadaşlar. Evet ama buna ek olarak yine geçelim abi ileriye. Çok aşırıya gittiğimiz, yani normalde ihtiyacımız olmaması ama Bulgaristan'da da yapacağımız atışlardan dolayı bu adaptörü, kendisi değil, bir dakika müdürüm, bu adaptörü normalde bunun üzerine bir ayna tarzında bir şey mıknatısla takılacak ve bu otomatikman bakış açımızı yükseğe aldığı için bize ayrıyetten 280 klik daha verecek. Bununla normalde bu tüfeğin kapasitesi o kadar değil ama 4000-4200 metreye bile atma imkanı sağlayacak. Ama böyle bir fişek yok. Böyle bir imkan yok. Bu da kullanmadığın zaman güneşliği ve güneşli kapağını takabilmek için mıknatıs da o kadar güçlü bir şey yapmış arkadaş. Ama bu mıknatıs haricinde yani bu burada durmasa diye, o aynayı da bunun gibi bir şey düşünün. Daha sonra göstereceğim. Durmasa diye yine vida yerleri de var arkadaşlar. Büyük kalibreler için oradan sabitleyebiliyorsunuz. Fix'e bağlayabiliyorsun, evet.
Evet, takom. Tabii otomatikmen bunu taktıktan sonra şimdi tüfeğimiz sıfırlı, dürbünümüz sıfırlı, hiçbir problem yok. Ama takomu taktıktan sonra bir nevi tekrar sıfırlamamız gibi, daha doğrusu atış yaparak değil, sadece ne kadar aşağı indirdi diye bir sıfırlamamız gerekiyor. Ama açıyla, ama metreyle, ama mesafeyle. 3 imkanımız var. Bunu da yaptığımız zaman inşallah çekip göstereceğiz size. Evet, elektronik terazi kullandık. Buradan göster abi teraziyi de istersen. SG Pulse'un elektrik terazisini kullandık bu sefer. Bunun yeni modeli daha gelmedi. Gelmiş olsaydı kara modeli olacaktı. O da en kısa zamanda geldiği zaman zaten onu da alacağız. MDT'nin yenisini aldım ama daha onu da buna takmadım. Normalde onu da buraya taktığım zaman hiç sıkıntı olmayacak. Direkt arkada olacak. O da 3 ledli olacak. Eskileri 5 ledliydi. Yenileri 3 ledli MDT'nin. Öne doğru gel abi. Diğer taraftan gel istersen. Evet, yine MDT'nin ayağını kullandık. Ben bu ayakları çok seviyorum gerçekten. Skypod dedikleri en başarılı ayakları bunlar. Bunun 2 kademeli daha fazla eğim isteyenler için benim tüfekte de onu kullandık. 3'ü bile var aslında. 3'ü bile var aslında, çok yüksek kullanmak Aşırı isteyenler, var. aşırı eğimlerde. Onu da kullanabilir. Bu ayak gerçekten yani hem hafifliğiyle hem sağlamlığıyla Ve her tarafa açılıyor. evet verim Açılması yani çok mükemmel. çok mükemmel bir ayak. Ön tarafa geçelim. Burayı bir yakından gösterelim. Burada muzzle brake olarak Eric Cortana'nın Ece Tunur. Evet, patentli Ece Tunur muzzle brake'ini kullandık. Bu 338 kalibreye göre 18'e 1 diş arkadaşlar. Ama farklı kalibrelerde kullanabiliyorsunuz. Şimdi burada şöyle yakından alabilir miyim? Gel, muzzle brake'in üstündeki yer rakamlar gözüküyor mu? Biraz geriden al, boğuk çıkmasın. Bakın arkadaşlar, şimdi şuradaki olay bu muzzle brake'i öne doğru açıyor. Yani ben bariz gösteriyorum da. Siz bu bir ağırlık dengesi yaptığı için hangi tüfek olursa olsun onun grupmanını düzeltiyor. Bu kesin ama dezavantajı şu. Mesela burada çok fazla klik sayısı olduğu için sizin kliğinizi hangi klikte tutturacağınızı bilmediğiniz için biraz fazla mühimmat atmanız gerekebilir. Şansınız iyiyse 9-10 mühimmatla da tutturabilirsiniz. Aynen. Ama Şansınız 100 yoksa mühimmatla da tutturabilirsiniz. 100 mühimmatla da tutturabilirsiniz. Ama tutturduktan sonra, yerini bildikten sonra artık gerçekten tek delik grupman dediğimiz olayda yapıyor arkadaşlar muzzle brake. İnce ayar yapabiliyorsunuz ki tek delik atış yapabilmek için. Yani benim tüfeğim bunu atıyor demenize gerek yok. Bununla tüfeğinizi ne diyorlar ona Türkçe'de tuning modifiye ediyorsunuz modifiye ediyorsunuz ki tek delik grupmana döndürebilirim diye. Fişek değişti. A fişeği bitti. Şu anda Sellor Bellor'un bittiği gibi mecbur B fişeğine geçtik. Otomatikmen gene değiştirip senin tüfeğin yeni fişeği beğenmeyebilir. Namlu boyun uzunluğundan dolayı, twist oranından dolayı, her şeyden dolayı beğenmeyebilir. Ama bununla beğenmemesini iptal ediyorsunuz. Şimdi Türkiye'de de en büyük sıkıntılardan bir tanesi zaten fişek arkadaşlar. Hatta en büyük sıkıntı. Evet. Fişek çeşitliliği olmadığı için grupman konusunda çok zorlanıyoruz. Bu grupman sorununu da en azından burada yani %75-80'lere kadar düşürebilirsiniz. O kötü mühimmatların dahi. Evet, güzel bir tüfek oldu abi. Ben çok beğendim. Aynen. Sakura TRG 42 gerçekten benim şahsi olarak çok sevdiğim, beğendiğim bir tüfek. Artı namlu boyası da bu Değişmiş yeni bu modellerde sefer. biraz değişmiş. Bu da Aynen. çok hoşuma gitti. Hafif tetiğini değiştirmişler. Evet, tetikte de biraz değişiklik var. Bu zevke göre değişir. Kimisi o markayı sever, kimisi bu markayı sever. Dürbünlerde de aynı şekilde. Yani bu dürbün vurmuyor hedefi. Hep Night Force vurmuyor, hep Kahles vurmuyor. Biz Mivlight da kullandık yani aynı tüfekte. Hiçbir sıkıntı yok. onu da gördük. 530-56, 1750 metreye kadar gayet güzel çalıştı, atışını yaptı. Hatta şöyle söyleyeyim, ben Mivlight'la Remington'la ilk atış yaptığımızda hem Remington'u hem Mivlight'i denediğimizde ilk bakışta hedefi bulma, o dürbün içindeki o siyah Rahat noktanın olmaması benim şahsi düşünceme göre hem Kahles'ten de hem ZSEO'dan da Mivlight'te daha azdı. Mivlight'ta çok daha hızlı Rahat bulabiliyorsun ve kenardaki karartılar daha az Aynen. geliyor. Evet, bunu Aynen. bütün kullanıcılarımız Mivlight söylüyor. bunu nasıl becermiş, nasıl yapmış bilmiyorum ama yapmış. Evet arkadaşlar, güzel bir tüfek göstermeye çalıştık sizlere. İnşallah atışlarını da paylaşırız. Allah'a emanet olun. Var mı abi söyleyeceğim bir şey? Herkese Herkese bol şans. Herkese bol şans. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar.